bence alınabilecek en ucuz iPhone XS. Peki neden XS derseniz, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Benden çok istenen bir video ile beraberiz. Özellikle uygun fiyatta, yani 10.000-15.000 bandında Android istemiyorum, bir iPhone alacağım dediğinizde bu fiyatlarda en iyi cihazların başında iPhone XS geliyor. Fakat 2024'te kamerada, performansta nasıl bir deneyime sahip, hepsine yakından bakacağız. Bana destek vermek ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. İlk olarak fiyatlarla başladığımızda yenilenmiş tarafta iPhone XS'i 14.000 bandında bulabilmek mümkün. Açıkçası yenilenmiş fiyatıyla çok önerdiğim bir telefon değil. Ancak yenilenmiş sadece taksitte alacağım diyorsanız alınabilir. Onun dışında ikinci el, tamir görmemiş ve temiz bir şekilde 11.000 bandında rahatlıkla alabiliyoruz. Fiyat, deneyim ve değerlendirmeyi zaten son kısımda yapacağız. Şimdi tasarımla başlayalım. İlk olarak telefona dışarıdan baktığımızda ciddi manada premium bir cihazın önümüze çıktığını söyleyebilirim. Burada paslanmaz çelik çerçeve yapısı ve arka kapağın cam olması da bu cihazı kendi fiyat bandının en premium modeli yapıyor diyebiliriz. Zaten tasarım bütünlüğü açısından özellikle XS serisi tasarım olarak elinize aldığınızda elde tutuş hissiyatı olsun, genel görünüş itibariyle benim oldukça beğenimi kazanan bir cihaz. iPhone XS bence halen tasarım konusunda da güncelliğini koruyor. 7.7 mm'lik kalınlığa ve 177 gramlık ağırlığa sahip olan iPhone XS uzun süreli kullanımlarda da elimizi yormayan bir cihaz. Boyut tarafında da iPhone XS gerçekten ideal bir seviyede. Çok büyük değil, küçük de değil, tam orta düzeyde diyebiliriz. Şimdi ekran tarafına geçersek, iPhone XS'de oldukça başarılı 5.8 inç Super Retina XDR olarak adlandırılan HDR10 ve Dolby Vision destekli 3D Touch gibi güzel özelliklerle de birlikte geliyor. Ama tabii ki yenileme hızı olarak 60 Hz standart olduğunu söyleyeyim. Ekranımızın deneyiminden bahsedersek, sunmuş olduğu renkler gerçeğe çok yakın diyebiliriz ve kontrast oranı açısından da çok iyi bir denge kurulmuş durumda. Bu ekranda özellikle canlı grafiklere sahip oyunlar oynadığınız zaman da veya bir şeyler izlediğiniz zaman da gayet güzel bir deneyim alabiliyoruz. Bir amiral gemisi cihazın ekranından ne bekleyebilirsek, iPhone XS bize onun da fazlasını çok rahatlıkla verebiliyor. Parlaklık olarak 625 nit maksimum parlaklığı güneş ışığı altında çoğu durumda yeterli diyebilirim. Ekran kasa oranı kötü değil. Özellikle kenar çerçevelerin ince olması da güzel bir avantaj. Şimdi ekrandan Yonga setine geçtiğimizde Apple'ın yapay zeka destekli ikinci işlemcisini, yani A12 Bionic Yonga'sını görürken 7 nanometrelik bu işlemcimize 4 GB'lık RAM eşlik ediyor. Performans olarak çok net bir şekilde halen günümüzün güncel amiral gemisi cihazlarıyla da yarışabilecek düzeyde. Menüde vermiş olduğu performans olsun, bunun dışında çoklu uygulamalar arasında geçerken genel kullanım dışında da oyun odaklı olarak da PUBG'de 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. En yüksek grafikleri aldığınız zaman da 40-45 FPS bandında oynayabiliyoruz ve oyun esnasında istediğiniz kadar uzun süreler oynayın, bir performans düşüşü, FPS drop'u söz konusu bile değil. iPhone XS gelen güncellemelerle de kesinlikle yavaşlamadı. İlk günkü kondisyonunu her alanda çok rahatlıkla koruduğunu da belirteyim. Bu yüzden telefonu aldığınız zaman güncellemeleri yapmanızı da öneriyorum. Bunlar optimizasyonu arttıran detaylardan diyebiliriz. Performans konusunda iPhone XS en az 3-4 sene daha sıkıntısız bir şekilde rahatlıkla götürecektir. Kamera kısmına geçtiğimizde de ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına sahipken optik imaj sabitleyici, HDR ve 6 elementli lensi de bu kamera bünyesinde barındırıyor. İkinci kamerada 12 megapiksel f2.4 2x optik zoom yapabilen telefoto bir kamera. Aynı şekilde bu kamerada OIS destekliyken fotoğraf çekim kalitesi olarak gün ışığında gayet tatmin edici sonuçlar alabiliyoruz. Fotoğrafların detayları oldukça keskin bir şekilde önümüze çıkarken fotoğraflardaki renkler, fotoğrafların açısı ve genel toplama baktığımda gayet iyi bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. Videolar kısmında da 4K 60 FPS'e kadar video çekim imkanını bize çok rahat bir şekilde sunabiliyor. Videolarda titreşimler ciddi manada minimum seviyedeyken video performansı
performansı olarak bu telefonla rahatlıkla içerik üretebilirsiniz. Ön kamera 7 megapiksel f2.2 ve Full HD 60 fps videolar çekebiliyor. Kamera deneyimi olarak XR'dan çok daha iyi bir performans alabiliyoruz. Amiral gemisi cihaz deneyimini kameralarıyla tam olarak karşılıyor. Batarya kısmında 2658 mAh batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. 30 dakikada %50 civarında hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Ayrıca kablosuz şarj desteği de var. Batarya performansı olarak da ortalama 6 saat civarında ekran süresi verebiliyor. Çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız bir günü idare edecektir. XS batarya olarak günümüzün biraz gerisinde. Güvenlik kısmında da Face ID sistemi cihazımızda bulunurken loş ışıkta olsun, aydınlık ortamlarda olsun her türlü kullanımda oldukça stabil ve hızlı bir şekilde yüzümüzü tanıyabiliyor. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. 5G desteği maalesef ki yok. Hoparlör konusunda ise XS stereo hoparlörlerle ses yüksekliği ve ses kalitesi olarak çok iyi diyebilirim ki oyun oynarken vermiş olduğu deneyim de gerçekten iyi bir seviyede. Suya karşı dayanıklılıkta da IP68 korumasıyla 2 metre suya 1,5 saat boyunca iPhone XS dayanabiliyor. Dostlar, iPhone XS uygun fiyatlı şekilde neden alınabilecek en iyi iPhone derseniz gerçekten çok kaliteli bir ekranla karşı karşıyayız. XS'in OLED XDR paneli, renk doygunluğu, kontrast oranı her yönüyle muazzam düzeyde. Bu fiyatlarda orta sınıf Samsung veya bir Xiaomi cihaza baktığımda hem panel kalitesi hem de görsel deneyim bence çok daha ayrı bir seviyede. Evet, parlaklık olarak günümüzün gerisinde ama ekran kalitesiyle hala ben bir amiral gemisiyim diyor. Ancak bu noktada tabii ki yenilenmiş ve ikinci el olarak alacağınızı düşündüğümde bazı eksiler de var. Eğer ekran değişmiş ve yan sanayi bir ekran kullanılmışsa hem tepkisellik hem de uzun vadede dokunmatik problemleri de yaşatabilir. O yüzden bence özellikle telefondan çok fazla anlamıyorsanız almadan önce bir telefoncuya kontrol ettirmenizde fayda var ve alacağınız XS'in ekranı değişmişse o telefondan uzak durmak çok daha mantıklı. XS çıktığı zaman piyasanın en iyisi olduğu için burada iPhone 13'ten de daha dayanıklı ve daha kaliteli bir yapı kullanılmış. XS'i tek elle kullanmak da oldukça kolay. Kompakt yapısıyla tek elle kullanmak sizin için önemli ise benim gibi küçük telefon seviyorsanız da memnun edecektir. Bu telefonun en büyük problemi kesinlikle batarya. Fakat burada da bence pil sağlığı düşük ve tamir görmemiş bir XS çok mantıklı diyebilirim. Uygun fiyata da bulursanız pili güçlendirilmiş bir batarya ile değiştirip günlük kullanımda 6 saatlik ekran sürelerini görebilmek mümkün. Yani telefonu aşırı yoğun kullanmıyorsanız en azından bir gününüzü çıkartacak seviyeye geliyor. Yüksek miliamperli bataryalar özellikle XS gibi daha eski cihazlar için bulunmaz bir nimet. A12 Bionic halen kusursuz çalışıyor. Tüm oyunlarda 60 FPS alabiliyorken menüde arayüzde hala eski bir cihaz gibi hissettirmiyor ki performans olarak bence 3-4 yıl daha sorunsuzca götürecek bir cihaz. Kamerada gece modu ve ultra geniş açının eksikliğini hissediyoruz. Fakat bu fiyatlarda Galaxy A34, Note 12 Pro gibi orta segment cihazlarda gece modu ve ultra geniş açıda çok iç açıcı değil. Burada ana kamera ve video performansında da XS bariz şekilde önde. Güncelleme konusunda da XS'in desteği hala kesilmedi. En son güncellemeyi yani iOS 17'yi aldı ve iOS 18'de alabilir ama orası tam net değil ki güncelleme almasa iOS 17'de kalsa bile şu anki haliyle uygulama desteğinde 3-4 yıl daha hiçbir problem yaşatmayacak bir telefon. iPhone X'te olan ekran, Face ID, anakart gibi kronik sorunların olmadığını da düşündüğümde uygun fiyata bulduysanız iPhone XS halen alınabilecek ve sizi yarı yolda bırakmayacak bir telefon. Ama benim için büyük ekran ve batarya önemli diyorsanız XS kesinlikle size göre değil. Uygun fiyata iOS istiyorum diyenler için de çok mantıklı bir seçenek. Son olarak da fiyatına oranla deneyimiyle değerlendirdiğimde benden 7.5'u aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone XS sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve serinin bir sonraki telefonu ne olsun onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kal.